Çok çok nadir görülen bir olay ama çok keyifli bir şey. Dünya insanına hangi faturayı çıkaracak bu dizilim? 29 Ocak'ta Kova burcunda bir yeni ay yaşayacağız ve bu hizalanmanın en yoğun olduğu, yani böyle tap noktaya çıktığı, en görünür olduğu hali olacak. Mesela büyük ve önemli kararların gelebileceğini düşünüyorum orada. Özellikle bu dizilimden bir kısmı Türkiye'yi çok ilgilendiren bir yerde. Kendimizden, kendi aklımızdan şüphe ettirmeye çalışanlar olabilecek. O yüzden bu insanlara karşı dikkat etsinler diyorum. Yani biraz gözümüzü böyle dört açmak zamanı. Aslında Mars Retrosu bitse de görünürde arka planda bir süre daha devam edecek gibi düşünebiliriz bunu. En kaynayan, tehlikeli ve etkinin yüksek olduğu dönemi atlattık mı? Biz Mayıs'a kadar tam olarak bu anlamda rahat edemeyebiliriz. Özellikle bu dönem, yani şu bir ay içerisinde ekstra dikkat diyelim. Haberci rüyaların artacağı bir dönem mi peki? Bu hafta haberci rüyalar artabilir. Çünkü Venüs-Neptün kavuşacak. Altınla ilgili de Neptün'ün etkileri o kadar belirsiz ki Emel Hanım. Bir anda tam bir aşka aşıklık açısı bu açı aynı zamanda. Yani kafasındaki birini aşırı derecede idealize etme, dolayısıyla da elindekini beğenmeme ve tatmin olmama gibi etkiler de ilişkilerde sorun yaratabilir. Efendim merhabalar, astroloji uzmanı Gülşen Bircan bizimle birlikte. Kimisi 500 yıl diyor, kimisi 150 yıl, 170, 250. Fakat uzun tarihler içinde nadir görülen bir gezegen dizilimi var. Bu ne anlama geliyor? Birçok ortalıkta açıklama var. Biz Gülşen Hanım'dan öğreneceğiz. Siz hoş geldiniz. Gülşen Hanım, duruma bir netlik kazandıralım. 500 yıl mı, 200 yıl mı? Ne kadar zamanda bir oluşuyor bu nadir dizilim? Emel Hanımcığım, çok nadir oluyor diyelim. Çünkü bununla ilgili kesinlik yok. Şundan dolayı aslında her gezegen arasında olmayabiliyor. Bazen işte 8 gezegen dizilimi, bazen 6 gezegen dizilimi. Mesela bu yaşadığımız çok nadir olan bir dizilim olacak. İşte 1962'de olmuş, 80'de olmuş, 2000'de olmuş, 2012'de de yaşadık biz bunu mesela. Siz de hatırlarsınız o dönem, akla erenlerin hepsi hatırlayacaklar. Hatta işte kıyamet senaryoları yazıldı, Maya takvimi dendi, bir sürü şeyler, ortalık bir karışmış da hatırlarsanız. Dolayısıyla evet, çok çok nadir görülen bir olay ama çok keyifli bir şey. Dünya insanına hangi faturayı çıkaracak bu dizilim? Şöyle, bu aslında evet kolektif bir etki yaratabilir. Ben şöyle değerlendiriyorum. Yani elbette ki uzmanlar bunun bir yerçekim alanı oluşturup oluşturmadığıyla alakalı açıklamalar yapıyorlar. NASA bunlarla ilgili açıklama yapıyor. Hiçbir şekilde etkilemeyeceğini söylüyor. Fakat gün sonunda baktığımızda biz astrologlar olaylara zaten oradan bakmıyoruz. Dolunaylar bile bizi ne kadar etkiliyor. Dolayısıyla toplu anlamda, yani kolektif anlamda bir takım değişimler yaşayabiliriz elbette ki. Ama bu elbette bugünden yarına bir değişim değil. Yani yarın eyvah başımıza bir şey mi gelecek? 21 Ocak'ta başladı. 28 Şubat'a kadar biz bunu geceleri gökyüzünde, eğer sis ve yağmur olmazsa, gözlemleyebileceğiz. O zaman biz Şubat sonuna kadar ne yaşayacağız? Başımıza bir şey mi gelecek gibi bir takım sorgular varsa, hayır. Astrolojik etkiler, diğer etkiler zaten şu an o konuda hani bayrağı pek kimseye teslim edecek gibi durmuyor. Özellikle de sağ olsun Mars. Fakat genel olarak baktığımızda işte iklim değişikliği, yapay zekanın iyice hayatımıza entegre olması veya başka türlü belki yani sismik ufak hareketler diyelim. Kimseyi de öyle korkutmak istemem. Ya da belki havayla ilgili, uçaklarla ilgili belki bir takım arızalar söz konusu olabilir. Yani bunu biraz turbo bir yeni ay etkisi gibi de düşünebiliriz aslında. 25 Ocak-25 Nisan arası için meslektaşlarınız birçok öngörü yapıyorlar. Sizin bu zaman dilimi için başlıklandırdığınız öngörüleriniz neler? Şöyle, ben tamamen hizalanmayla alakalı değil ama mesela 29 Ocak'ta Kova burcunda bir yeni ay yaşayacağız. Ve bu hizalanmanın en yoğun olduğu, yani böyle tap noktaya çıktığı, en görünür olduğu hali olacak. Ve biz yeni ay yaşayacağız. Mesela büyük ve önemli kararların gelebileceğini düşünüyorum orada. Özellikle bu dizilimden bir kısmı Türkiye'nin tepe noktası dediğimiz önemli bir alanından geçiyor. Yani Türkiye'yi çok ilgilendiren bir yerde, ülkeyle ilgili alınabilecek önemli kararları gösteren bir yerde. Ve mesela işte temaların içerisinde kova ve balık söz konusu. Mesela 1962'deki dizilimden sonra yine bir balık dizilimin bu.
Oraya baktığımızda o yıl bir af yasasının çıkması, işte af çıkması gibi etkiler devredeymiş. Biz zaten son 1-2 aydır bunları konuşuyoruz. Genel bir af yasası da konuşuluyor ama daha az konuşuluyor. Şu an belli başlıklar üzerinde bir af üzerinde konuşulan konular var. Mesela bunlar şimdi tekrar özellikle işte bu Ocak, şu an içinde bulunduğumuz günlerden Nisan'a kadar olan zaman diliminde yeni ayın da etkisiyle beraber bunları çokça konuşabileceğimizi düşünüyorum. Buralarda yeni bir takım yasalar, yaptırımlar, kurallar, önemli gelişmeler, değişimler, belki yönetim kanalında bir takım siyasilerin bırakması, devretmesi, bakanlardan bahsediyorum veya işte muhalefet kanalında. Zaten son günlerde de önemli değişimler deneyimliyoruz, görüyoruz. Biraz daha bunlarla bağlantılı yoğunlukla bir durum olabileceğini düşünüyorum açıkçası. Bir değişim süreci gibi düşünebiliriz. Bu değişimi toplumsal hayata entegre ederseniz hangi uyarıları yaparsınız? Yani vatandaş bu gezegen açılarından, bu yeni aydan, ya bu kritik bir ay içerisinde nelere dikkat etmeli? Bu bir ay içerisinde zaten şu anda hizalanmanın yine haricinde gökyüzünde işte Mars retrosu devam ediyor. Bir taraftan bu hizalanmada Satürn ve Venüs geceleri özellikle görülebilen ve öne çıkan gezegenler arasında ve balık temaları çok yoğun. O zaman bizim biraz daha toplumsal alanda da sorumluluk almamız, birbirimizi daha fazla düşünmemiz, daha fazla empati yapmamız, hem birbirimizin yaşam hakkına, sadece insanlar olarak değil işte ağaca da, hayvana da, yani biraz daha sorumluluk duygusuyla, empatiyle ve bütüne saygıyla ilerlememiz gereken bir dönemden geçiyoruz. Bu hizalanmada Venüs şu an gece gezegeni olarak görülüyor. Venüs seher yıldızı, sabah yıldızı ve gece yıldızı olarak biliyorsunuz ayrılabiliyor. Sabah yıldızı olduğunda biraz daha sıkıntılı olabiliyor. Gece yıldızı olduğunda biraz daha kolay etkileri olabiliyor. Mesela ilişkiler bakımından etkileyebilir. Tabii genel gündeme baktığımızda siyasi ilişkileri konuşacağız. Ama bireysel hayatlarımızda da arkadaşlık ilişkilerimiz, iş ilişkilerimiz, kendimizle olan ilişkimiz, parayla olan ilişkimiz, değer duygumuz gibi ana başlıklarda değerlendirebiliriz. Buralara aslında biraz bakmak, sorumluluk almak, daha fazla belki yardımlaşmak, dayanışma içerisinde olmak önemli. Ve Venüs ve Satürn özellikle kaldı ki 29 Ocak'taki yeni ayın o hizalanma sırasındaki etkileri Türkiye'nin borçlar, ekonomik konular, ortak paralar gibi alanlarında gerçekleşecek. Dolayısıyla ülkedeki yankısı da hani zaten bir ekonomik sıkıntı içerisindeyiz. Borsa, para piyasaları, kripto paralar, finansal anlamda belki biraz daralma, biraz derken yani hani zaten daha ne kadar daralabilir gibi sorular gelebilir de hani daha yoğun bir şekilde konuşulduğu, şimdi yeni bir yıla girdik ve hani etiketlere yansıyan bir takım şeyler var dolayısıyla. Ve hatta şunu söyleyeyim, şu konuda uyarabilirim mesela herkesi. Haftaya aslında çok güzel bir açı olacak Emel Hanımcığım. Venüs ve Neptün kavuşacaklar. Bu aslında böyle hayaller, idealler, hayal kurmak, mesela işte bir şeyler manifestlemek, keyif aldığımız konular falan. Bu güzel. Merhamet duygusunun, paylaşmanın, yardımlaşmanın arttığı bir zaman dilimi. Bu çok güzel. Belki duygusal olarak da daha iyi hissedeceğiz. Ama gölge yönleriyle Neptün biraz böyle abartılı ve göremediğimiz, aldandığımız konuları gündeme getirebiliyor. Venüs'le kavuştuğunda da biz hem ilişkilerimizde kandırılmak, dolandırılmak, aldatılmak gibi durumların içerisinde kalabiliyoruz. Hem de bir şeye ödeme yaparken mutlaka alternatifine baksınlar. Çünkü bir şeye ederinden fazla ödeme yaparken bulabilirler kendilerini. Yani şu işte örnek veriyorum, herhangi bir şey 5 liradır, hemen onu almasınlar. Çünkü belki de başka bir yerde 2 liraya vardır gibi etkiler birazcık bu aralar devrede olabilecek. O yüzden hani Venüsyen konular para, değer duygusu, ilişkiler, her türlü ikili ilişki, satın alma alışkanlıklarımız ve satın aldığımız şeylere ödediğimiz bedeller de yine buna dahil. Veya hayattan aldığımız keyif, alamadığımız keyif. Ne kadar haz odaklıyız, bağımlılıklarımız, kendimizi uyuşturuyor muyuz? Yani uykuya kaçarak gerçeklerle yüzleşmekten kaçıyor muyuz? Mesela Satürn gerçekler demek. Venüs, Neptün orada biraz kendini aldatmak,
işte kaçmak, yüzleşmemek gibi etkileri beraberinde getirebiliyor. Biraz işte buraların dengesini aslında hem bireysel hayatlarımızda sağlamak hem de biraz sağa sola etrafa gözümüzü bir açık tutmakta fayda var diye düşünüyorum. İki başlık yakaladım. Birincisi sanıyorum kandırılmalara açık bir dönem, konuştuğumuz tarih aralığı. Uyarınızı ben buna yoruyorum. Doğru mu? İkincisi de kaçtıklarımız yüzleşmek istemediklerimizle yüzleşebilme potansiyeli mi taşıyor şu anki açılar? Bize bunu mu çıkaracak? Evet, aslında Yengeç Dolunay'ıyla beraber tam olarak başladı bu süreç diyebilirim. Retromuz devam ediyor çünkü Mars retrosu ve bu Marsiyen bir dolunaydı. Aslında geçmişle yüzleşmek gibi etkiler devredeydi. Şimdi bu önümüzdeki Kova yeni ayında da mesela Mars'ın Satürn'le bir etkileşimi olacak. Bu da geçmiş hatalardan ders çıkartabilenlerin, gerçeklerle yüzleşebilenlerin ve sorumluluk alanların daha da kolay ilerleyebilecekleri, fakat gerçeklerden kaçanların, bağımlılıklarını fark edemeyenlerin ya da işte kendiyle yüzleşmekten kaçanların ileride bunlar birikiyor çünkü daha belki farklı sorunlarla uğraşabileceğine işaret ediyor olabilir. Duygusal olabilir, bir ilişkisinde olabilir. Susmasınlar mesela bu dönemde. Tam konuşulacak zaman ama nasıl konuşacağız? Suçlamadan, kişiselleştirmeden, manipüle etmeden. Yani ben öyle hissediyorum. Örneğin benim sizinle diyelim ki bir problemim var ama susuyorum, bastırıyorum, tutuyorum. Ya desem ki Emel, sen böyle davrandığında ben de böyle hissediyorum gibi. Hani böyle kendimizi daha duygusal bir yerden anlayışla, empatiyle ifade edersek ya da işte geçmişte annem şöyleydi, babam böyleydi. O yüzden ben işte bugün yetişkin olmakta, sorumluluk almakta zorlanıyorum. Şu bu tamam, travmalarımız hepimizin var. Belki zorlandığımız noktalar, oralarla yüzleşmek, belki ilerlemek için bir adım atmak. Yani bir taraftan bizi aşağı çeken alışkanlıklarımızı ve sürekli yaptığımız şeyler neler? Düşünce olarak mesela baktığımızda düşünce kalıplarımıza bakalım, inanç kalıplarımıza bakalım. Belki de bize ait olmayan o kadar çok şeye inanıyoruz ki aslında farkında olmadan. Belki de o ben değilim. Hiç belki düşünmemişim bile o konu üzerine. Biraz daha objektif olma zamanı diyor aslında gökyüzü bütünde. Kendine dürüst ol, objektif ol ve aklımıza güvenelim Emel Hanım. Çünkü bu ara şimdi biz bir Güneş-Plüto kavuşumundan çıktık. Merkür-Plüto kavuşumu yaklaşıyor. Yine bunlar dizilim içerisinde olan gezegenler olduğu için ben ekstra önem veriyorum diyeyim. Merkür, Plüto biraz daha zihinle alakalı olduğu için işte bizi manipüle etmeye çalışanlar, aşağı çekmeye çalışanlar, kendimizden, kendi aklımızdan şüphe ettirmeye çalışanlar olabilecek. O yüzden bu insanlara karşı dikkat etsinler diyorum. Yani biraz gözümüzü böyle dört açmak zamanı. Venüs biraz daha fedakarlık temalarını falan böyle gündeme getirecek. Neptün sınırsızlık demektir. Satürn sınırları yönetir. Şimdi biz işte o üç gezegen hizalanırken nerede sınırlarımızı koruyamıyoruz, nerede sınırlara ihtiyacımız var, kim bizim bahçemize kafasına göre girip çıkıp çiçeklerimizi ezip gidebiliyor, biz nerede çitlerimizi koyacağız ve burası benim bahçem, burada ben ne istersem onu ekerim, ne istersem onu yaparım diyeceğiz. Buralara da bir bakalım. Yani bazı insanlar çünkü birilerine kendi aklından şüphe ettirtebiliyorlar. Bu tuzağa da düşmesinler derim. Yani gün sonunda aşırı fedakarlığın da bir anlamı yok. Her şey bir denge içerisinde olmalı. Çünkü Venüs şu an Neptün ve Satürn'ün tam ortasında Emel Hanım. O yüzden sınırlar ve sınırsızlıklar her konuda düşünün bunu. Yani işte sınırsız yeme içme, abartılı haz odaklılığı, yani daha çok bu dönem böyle biraz işte tembellik, yiyeyim içeyim yatayım, çalışmayayım, işe gitmekte zorlanıyorum, sorumluluk almayayım vesaire. Ya da işte uyku düzenim bozuldu. Her anlamda sınırlar biraz böyle bir dağılabilir diyor gökyüzü. İşte orada dengeye gelmemiz gerektiğine inanıyorum. Venüs tam ortada çünkü. Nerede biraz akışına bırakayım? Aman burası da böyle kalsın diyeyim. Aman iki çikolata da bugün de yiyivereyim diyeyim. Nerede biraz tamam artık abarttım, bir kontrolü ele alayım diyeyim. Buna tabii ki herkes kendi hayatında, kendi ilişkileriyle
kendisi karar verecek. Aşırılıklara dikkat diyorsunuz anladığım kadarıyla. Az önce yaptığınız bir açıklama çok dikkatimi çekti. Hep soruyorlar, neden astroloji yayını bu kadar çok yapıyorsunuz? Bir, çünkü çok izleyicisi var, talep var. Bu yüzden yapıyoruz. İkincisi de az önce çok kıymetli bir şey söylediniz. Açılar, gökyüzü belli açıları bir araya getirir ve size bir bilgiyi nakleder. Eğer siz bu bilgiyi almazsanız bir süre sonra 2 birim arttırarak tekrar bir açıyla karşınıza çıkar. Doğru anlamış mıyım? Evet, ve astroloji tam olarak böyle çalışıyor zaten Emel Hanım. Yani gökyüzünde gezegenler durmuyor. Sürekli bir şey oluyor. Her gün bir şey oluyor. Ama neden oluyor? Sonra o açılar işte tekrar ediyor veya bir gezegen retroya giriyor. O yüzden işte diyorum ki retroda bir dönüp bakın. Mesela geçen yayınımızda da konuşmuştuk, Mars retrosuyla bağlantılı o birikmiş öfkenin patlaması demiştik. Çünkü zamanında yapamadıklarımız, çıkaramadığımız öfke, çıkaramadığımız ses, işte konuşmadıklarımız, sustuklarımız, görmezden geldiklerimiz bir gün bir yerde benzer bir açı olduğunda gökyüzünde bu sefer patlayıp daha büyük sorunlara sebep olabiliyor. İşte hani küçük küçük artçıların olması o yüzden iyidir diyor ya uzmanlar. Büyük bir depremdense hani, çünkü onlar o şekilde gaz çıkartacak, gaz çıkartacak ve rahatlayacak, ama hiç artçı olmuyorsa bir anda büyük bir deprem olabiliyor. Tıpkı bunun gibi aslında. Mars retro dendiğinde artık benim saçlarım havaya dikiliyor. Biz Mars retro başladığı tarihlerde meslektaşlarınızla birçok yayın yaptık. Farklı disiplinlerde astrolojiyi anlatanlar dahil aynı noktada birleştiler. Patlamalar, üzülerek, sesim titreyerek söylüyorum, yangınlar ve kaos. Mars retro ne zaman bitiyor? Mars retrosu 24 Şubat'ta bitiyor. Fakat Mars'ın retrosu bittikten sonra kendini toparlaması, yani bunu bir hastalık dönemi gibi düşünürsek, çok ağır bir hastalık, grip diyelim ki geçirdik, hastanede yattık. Evet, değerlerimiz normale döndü, artık hastaneden çıkıyoruz, taburcu oluyoruz, ama yine de hemen hastaneden çıkıp tam o enerjimizi toplayamıyoruz. Bir nekahat evresi var evde geçirilmesi gereken. O da biraz gölge etkiler diyoruz biz. Yani aslında Mars retrosu bitse de görünürde arka planda bir süre daha devam edecek gibi düşünebiliriz bunu. Biz Mayıs'a kadar tam olarak bu anlamda rahat edemeyebiliriz diyeyim. En kaynayan, tehlikeli ve etkinin yüksek olduğu dönemi atlattık mı? Atlatmadık. Bu dolunay da tetikledi ve ben hani konuşmuştuk, yine Plüto karşıtlıklarımız vardı. Onun birini daha atlattık, ama Nisan'da bir tane daha geliyor mesela. Bir Mars Plüto son karşıtlığı olacak bu. Çünkü gezegen retroya girmeden önce bir karşıtlık yaptılar. Retroda bir daha karşı karşıya geldiler. Düzelip ileri gidince tekrar karşısına gelecek. Nisan ortasında son bir kez bunu da yaşayacağız, ama artık ondan sonra Mars'ın da retro etkilerinin tamamen bittiği, hatta biz Mart'ta bir de Venüs ve Merkür retrosu yaşayacağız. O da mesela Mars'ın gölgesinde, bir süre sonra Mars'ın gölgesinde bir retro olacak. Dolayısıyla onlarla beraber yani tam böyle bir, belki biraz oh be dediğimiz Mayıs-Haziran gibi olabilir diye düşünüyorum. Gölge etkilerle ilgili hangi uyarıları yaparsınız? Devam eden Mars retronun gölge etkileri. Aslında benzer etkiler, yani işte yine öfke, tartışmalar, kavgalar, acayip acayip şeyler okuyoruz, görüyoruz. Gerçekten de her gün böyle bir başka bir acayipliğe uyanabiliyoruz yani. Biraz bunlara dikkat edelim. Hani e, son zamanlarda böyle şey gibi hissedenler olabilir. Hani ilkel dönemlerdeki gibi bir yaşıyormuşuz gibi ben mesela bir hissiyata kapılabiliyorum. Evden dışarı çıkarken vahşi doğada avlanmaya gidiyormuşum gibi, biraz abarttım belki, ama böyle bir hissiyata kapılanlar olabilir. İşte ne yapacağız o zaman? Kimseye karışmayalım, tartışmayalım. Korna mı çaldı, çalsın. Hatta işte hakaret mi etti, etsin. Kendi hani Allah'ından bulsun yani, hani kimseye bulaşmasınlar derim. Kimseyle bir kavga, tartışma, çekişme, rekabet. Ama ülke gündemi olarak da maalesef tabii ki o etkiler, yani bu saydığımız olumsuz etkiler devam ediyor. Nisan'da da yine işte bu patlamalar,
yangınlar görülebilir. Zaten son olay, yaşadığımız son çok acı olay özelinde kurumlar birbirleriyle atışmalarını sürdürüyorlar. O diyor ki sen eksik yaptın, bu taraf diyor ki hayır sen yaptın. Kastettiğiniz bu minvalde bir anlaşmazlık mı? Suçu hep birine atma hali mi? Bu beşeri hayatta, toplumsal hayatımızda da olabilecek riskler mi taşıyor? Yani bir vukuat olacak ama kimse suçu kabul etmeyecek. Az önce de konuşurken hani Satürn'den bahsederken Mars Satürn arasında güzel bir etkileşim olacak demiştim ya 29 Ocak'taki yeni ay ile beraber. İşte orada geçmiş hatalardan ders çıkartıp sorumluluk alması gerekli. Yani şu anda da zaten Satürn o hizalanmada görünür pozisyonda. Ee, Sen yapmadın, ben yapmadım ama hani o zaman suçlu yok yani hani yangın suçlu gibi bir durum var şu anda. Birilerinin gerçekten elini taşın altına sokması ve sorumluluk alması gerekiyor. Bunda bir şey yok. Hatalar olabilir, eksikler olabilir. Evet, burada hatalıyım. Evet, bireysel hayatlarımızdan da bahsediyorum. Mesela eşinizle tartışıyorsunuz. Hayır işte sen öyle dedin, ben böyle yaptım. İşte sen öyle demeseydin ben de hayır efendim. Biraz yengeç teması Emel Hanım. Oğlak burcunun karşıt burcudur, tersidir. Biraz daha aile, bakım verenler, hani büyümeyen çocuk prototipi gibi düşünebiliriz. Öyle bir arketip. Fakat yetişkin olmak demek hem duygusal anlamda hem hayatında yaşadığın olaylar bakımından sorumluluk almak demektir. Gökyüzü aslında bize biraz diyor ki büyüyün artık. Yani belli bir yaşa gelmişsin hala o suçlu bu suçlu kader suçlu. Biraz büyü artık. Tamam belli bir yere kadar bir takım etkiler olmuş olabilir. Şanssızlıklar yaşamış olabilirsin. Muhakkak ki birçok zor hayat var. İnsanlar neler yaşıyorlar bunu kastetmiyorum. Kastettiğim imkanları varken kendine hiç bakmayan, hiç geçmişinden ders çıkartmayan, aynı tas, aynı hamam, aynı düşünceyle devam eden, aynı şeyleri yapıp farklı sonuçlar bekleyen ve hep diğerlerini suçlayan insanlar. Onlar artık sorumluluk almak zorundalar. Aynı şey tabii ki siyasi arena içinde geçerli. Yani sorumluluk almadan ilerlenemeyecek bir dönemdeyiz. Yani ilerliyormuş gibi gözükse de bilemiyorum farklı etkileri olabilir. Satürn'ün bedelleri vardır. Satürn'ün olduğu yerde ne ekiyorsanız onu biçersiniz. Hayat böyledir. Satürn şu anda hayatımızda hangi açıyla var? Satürn şu anda Balık burcunda seyahatine devam ediyor. Mayıs'ta Koç burcuna geçecek. O da yeni bir dönem başlatacak. Balık burcunda olduğu için şu an daha çok kolektif sorumluluklar ve Türkiye'nin de tepe noktasında olduğu için özellikle işte belki de siyasi arenada insanların işte belediye başkanından tutun da belki muhtara kadar aslında burada hani onu söylemek istiyorum. Bir şekilde artık bir şapkaların önüne alınması gereken, geçmiş hatalardan ders çıkartılması gereken ve yeni bir yapılanmaya gidilmesi gereken bir dönem aslında. Yani siz benden gelip bireysel danışmanlık aldığınızda Satürn o noktadan geçerken size ne söylersem ben hani bu yıl bunları yap, bunları yapma. Aynı şekilde Türkiye'nin haritasında da öyle bir noktadan geçiyor. Yani A kişisi B kişisi değil. Orada söz hakkı olan herhangi bir konuda küçüğünden büyüğüne etkisi yetkisi olan herkesin bir sorumluluk alması, geçmiş hatalardan ders çıkartması ve yeni bir yapılanmaya gitmesi şart diyor gökyüzü. Mars Retro'nun gölge etkilerine ben takıldım. Oradan biraz daha açmanızı isteyeceğim. Ev kazaları sizin öngörü listenizde olan kazalar mıdır? Bu konuda uyarı yapmak ister misiniz? Evet, ev kazalarına karşı yaklaşık zaten Mars Retro'ya başlamadan önce uyarmaya başlamıştım. Kasım Aralık gibi. Bu etki her zaman devam ediyor. Çünkü Mars Yengeç burcunda. Yengeç ev demek, yuvam demek, yaşadığım alan demek. Elbette ki ev kazalarına çok açık bir süreç. Emel Hanım bununla ilgili hatta daha yoğun bir tarih vermek gerekirse önümüzdeki hafta Mars'ın Şiron'la bir dik açısı olacak mesela. Bu açı yaralanmalara, sakatlanmalara, kazalara çok açık bir etkiyi beraberinde getirecek. Özellikle bu dönem yani şu bir ay içerisinde ekstra dikkat diyelim. Ama yani aslında Nisan'a kadar genel olarak hatta Mayıs'a kadar genel olarak biz ev kazalarına dikkat edelim.
Peki bu etkileri bilen bir astroloji uzmanı olarak bu başlıklar çatısında siz nasıl bir ay geçireceksiniz? Ne yapacaksınız? Aman bunları asla yapmayacağım, uzak duracağım dersiniz. Ben genelde takipçilerime şey diyorum, benim dediklerimi yapın, yaptıklarımı yapmayın. Şimdi ben gerçekten hani kendi hayatım, ailem bu anlamda tedirginim. Hani hep böyle bir tetikteyim. Tabii ki böyle yaşanmaz. Tetikteyim derken geceleri uyku uyumuyorum falan gibi değil ama en azından kendi adıma ben neler yapıyorum, yapmıyorum. Evde biraz daha dikkatliyim. Mesela tadilat gerektiren, hatta sonucunda bize ciddi problemler çıkartabilecek bir takım işte elektrikle ilgili bir şey, su borularıyla ilgili bir şey varsa bunları şu an elden geçiriyoruz mesela. Buraları kontrol ediyoruz. Evde eksik gedik, sonradan beni sakatlayacak bir şey vesaire. Bunlara mümkün olduğunca dikkat ediyorum. Örneğin önümüzdeki hafta Mars Şiron dik açısı varken merdivene çıkıp da ben cam silmem, perde asmam. Ee, Yani risk barındırabilecek herhangi bir hareketten kaçınmaya çalışırım. Acelesi yok, ertelerim. Ya da erteleyemiyorsam çok gerekliyse o camları silmem. En azından daha yavaş hareket etmeye çalışırım. Bir yerlere koşturmam, ayağım takılıp düşebilirim çünkü. Baktım otobüs geliyor, ay ben buna yetişirim diye asla koşmam. Bir sonrakine binerim. Yani aceleci davranmayacağım. Ee, Başıma gelebilecek olası tehlikeleri göz ardı etmeyeceğim ve önlem alabiliyorsam alabileceğim bir süreçten geçeceğim kendi adıma ve tabii ki de öfke kontrolü, stres yönetimi, kaygı yönetimi bu dönem çok çok önemli. Hani zaten Mars Yengeç'te bir kaygıyı tetikleyen bir etkidir. Yani ortada hiçbir şey olmasa da insanlar genel olarak daha kaygılı hissetmeye meylederler bu süreçte. E, Bir de zaten şu an gündem de ekstra karışık. O yüzden ben biraz daha duygusal ve içsel olarak güvende hissettiğim insanlarla, bana iyi gelenlerle bir arada olmaya çalışıyorum. Güvendiğim insanlarla duygusal paylaşımlar içerisinde olmak beni rahatlatıyor mesela. Ya da televizyonda veya ekranlarda, YouTube'da sevdiğim ve bana iyi gelen, ilham veren insanlara daha çok kafamı çevirmeye çalışıyorum. Yani işte orada bir şey olmuş, gideyim bakayım. Ya ekstra bir kaygı, gitme işte, bakma olmuş. Sen yapabileceğin bir şey varsa tabii ki yardım et ama senle hiç alakası yoksa konunun, bak yoluna, hani ekstra arttırma orada bir şeyleri. Biraz da kendi içinle bir konuş bakalım, bu aralar sana ne söylüyor? Rüyalar Emel Hanım, bu ara rüyalar ne söylüyor? Özellikle son 2 hafta bu Dolunay civarında, yani geçen hafta yaşadık Dolunay'ı, etkileri devam ediyor Dolunay'ın hala. Mesela garip garip ölüm kalımla ilgili rüyalar, hatta kabuslar görenler olmuş olabilir. Uykusuzluk, huzursuzluk getirir bu etkiler. Uyku düzeni bozulur, birçok düzen bozulur ama en çok uyku düzeni. Ev içerisinde huzursuzluk, güvende hissetmeme gibi etkileri de arttırır. O yüzden biraz olsun Mars çünkü çaba demek, eylem demek. Ya ben çabamı nereye harcıyorum, enerjimi nereye harcıyorum? Bu soruyu kendimize bugünlerde soralım derim. Haberci rüyaların artacağı bir dönem mi peki? Bu hafta haberci rüyalar artabilir. Çünkü Venüs Neptün kavuşacak. O yüzden hani şu ana kadar biraz daha bilinçaltıyla alakalı olduğunu düşünebiliriz. Ama bugünden itibaren bu hafta, önümüzdeki belki bir 10-15 gün boyunca biraz daha haberci rüyalar evet artabilir. Ama tabii çok fantastik ve garip rüyalar da görülebilir. Ekonomiyi de sormak isterim size kapatmadan önce. Kripto zirvedeki yerini sürdürüyor. Bu sizin uzmanlığınızın içinde mi? Devamında altın ve dövizle ilgili de nelere gebe önümüzdeki bir ay? Şimdi altın biraz daha Venüs'ün de konusu ama işte başka birçok etki var. Finansal astroloji uzmanlık alanım değil, ekonomi zaten çok alanım değil ama kripto paralarla ilgili şu aralar çok inişli çıkışlı devam edeceğini söyleyebilirim. Biz kripto paraları Temmuz'dan sonra konuşmaya başlayacağız. Asıl yükselişleri o zaman göreceğiz. Bu aralar biraz böyle riskli gibi ama önümüzdeki hafta Uranüsyen bir takım açılar belki bazı
yatırımcıların ufak çaplı yüzünü güldürebilir diye düşünüyorum kripto para alanında. Altınla ilgili de Neptün'ün etkileri o kadar belirsiz ki Emel Hanım. Bir anda ciddi bir artış olabilir. Ama bu hani demiştik ya Venüs Neptün kavuşumu ederinden fazla bir değer gibi bazen şişirilme fiyatlar of bir artış gibi etkiler. Yani bir anda hani oraya bir kandırılma, dolandırılma, birileri bizi dolandıracak anlamında değil de kanma etkisini de çıktı işte falan filan değil. Bir takip edelim derim. Çünkü biraz inişli çıkışlı olabilir. Takipte kalalım. Hemen böyle aman düştü, aman çıktı gibi paniğe kapılmayalım. Bu kritik evrede aşık olmaya kalkanlar da dikkat etsinler o zaman. Çünkü ederinden daha az bir şeye daha büyük bir beklentiyle girmesinler. Bunu oraya bağlayabilir miyiz? Çok iyi yaptınız bu soruyu sorarak Emel Hanım. Zaten sorularınıza hayranım. Kesinlikle atladığım bir konu. En önemlisi Venüs ve Neptün kavuşumlarında. İlişkiler diye söyledik ama tam bir aşka aşıklık açısı bu açı aynı zamanda. Şu etkiyi de getirebilir bazı insanlarda. Aşkı idealize etme. Yani kafasındaki birini aşırı derecede idealize etme. Dolayısıyla da elindekini beğenmeme ve tatmin olmama gibi etkiler de ilişkilerde sorun yaratabilir. Yani işte bak filancanın sevgilisi tatile götürmüş, çiçek almış, araba almış. Ben işte daha iyisini bulabilirim gibi bir yanılsamayla da ilerleme potansiyeli var. Bir taraftan da tabii ki gördüğümüz ilk insana aşık olduğumuzu zannetme potansiyelinin en yüksek olduğu zamandır. O yüzden acele etmesinler diye uyaralım burada. Çünkü bugün birine aşık olduğumu zannedebilirler bu etkiler altında. Ama 3 gün sonra "Üf, yok ya bu muymuş diyebilirler. Bir de bu açı pireyi deve yapar Emel Hanım. Yani karşımızdaki kişinin çok zarar verici özellikleri olabilir veya işte ne bileyim çok da olumlu özellikleri olmayabilir. Ya da bize uygun değildir. Ama bu açı altında biz bunları görmek istemeyiz, göremeyiz. Bir sis perdesi iner ve biz onun dünyanın işte bu bir kadınsa en yakışıklı adamı, işte en bilmem nesi, karizmatik ama şöyle bilmem ne ama böyle iyi bir şekilde bir ikna etmeye çalışırız. Fakat o perde kalktığında gerçekle yüzleştiğimizde eyvah ben bu kişiye mi aşık oldum şimdi buradan nasıl döneceğim demesinler. Gülşen Hanım çok teşekkür ediyorum. Ben çok teşekkür ediyorum. Bir sonraki yayın için stüdyoya bekliyoruz. İnşallah ben de çok isterim. Efendim yorumlarınızı bekliyoruz.